Sevgili seyirciler, Whalefin sponsorluğunda BTC Haber TV'de yeni bir programa başlıyoruz. İsmi Ekosistem. Bu programı birlikte tasarladığımız İsmail Hakkı hocam yanımda. Kendisiyle bugün ekosistem üzerine sohbetler edeceğiz. Öncelikle hocam, ekosistem nedir ve bu programı neden çekiyoruz sorusunu size yönelteyim. Evet, bu programı neden çekiyoruz? Bir gün biz Eray'la oturuyorduk. Dedik ki ya işte böyle bu işte şeyin özellikle kripto para piyasasının piyasadan öteye, kripto para endüstrisinin piyasadan öte bir takım unsurları öne çıkartmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla işte böyle konuşurken aklımıza Başak Burcu geldi. Başak Burcu'yu aradık ve ondan sonra da işte hepimiz bir arada toplanarak aslında biraz da kripto para endüstrisine, o endüstrinin oyuncularını aslında ortaya çıkartabilecek bir konsepti hep birlikte tasarlamaya başladık. Sonrasını da senden dinleyelim. Sen hemen bu programı işte daha doğrusu bu konsepti duyduğunda ne geçti ilk aklından? Nasıl bir duygu içine girdin? Şimdi ben hikayeyi şöyle dinledim sizden. Siz ekosistem diye bir program çekmek istiyorsunuz ve en çok insan tanıyan ekosistemde kim var? Başak var. Sonra sağ olun, teşekkür ederim, bana geldiniz. Ben de büyük bir mutlulukla kabul ettim. Benim için ekosistem ne demek derseniz eğer, çok kullandığım, severek kullandığım bir kelime aslında. Ekosistem farklı paydaşların aynı endüstride ya da farklı endüstriler de olabilir ama birbirleriyle ortak bir paydada buluşacakları şekilde bir araya gelmeleri demek benim için. Programda da aslında blockchain endüstrisinde diyebiliriz. Farklı alanlarda ama birbirleriyle ortak bir paydada buluşabilecek insanları davet edip onlarla sohbet edeceğiz. Neler yaptıklarını da konuşacağız birazcık. Evet. Asıl amacımız da şey diyebiliriz aslında. Programlarda ayrıca yabancı konuşmacıları, ekosistemin yabancı paydaşlarını da davet edeceğiz ve biz Türkiye'deki ekosistemi aslında biraz yurt dışına tanıtmak istiyoruz. Çünkü Türkiye çok kapalı bir ekosistem. 10 milyondan fazla kripto para kullanıcısı var. Yanlışsam düzeltin hocam. Yok ya, hayır. Yani genelde kripto para alım satım platformlarının rakamlarına baktığımızda ya da işte bazı araştırmalara baktığımızda zaten hani bunu destekleyen bir rakam var. Ama şimdi mesela son araştırmalarda 8 milyon gibi görünüyor. Ama işte yabancı kripto para alım satım platformlarının şu anda tespit edilemeyen rakamlarını da koyduğunuzda aslında benim kişisel tahminim 10 milyonun da birazcık daha bayağı üzerinde. Evet. Ama tabii şu anda hani bir ayı dönemine giriş nedeniyle işte çıkanlar, deaktif olanlar falan filan böyle bir şey var. Burada tabii ekosistemi belki de hani sözlük anlamıyla nedir? İşte doğadaki canlı ya da cansız varlıkların hepsinin bir arada yaşadığı sisteme deniyor aslında ekosistem. Dolayısıyla hani ekolojik sistemin biraz kısaltması ve biraz da hani belki yabancı ya da Türkçe'de kullanılan şeyini de söylemek lazım. Habitat anlamına geliyor. Evet. Onların hepsinin bir arada uyumla yaşadığı bir ortam anlamına geliyor. İşte biz aslında hani senin de söylediğin gibi bu ortamdaki bütün varlıkları tanıtmak, özellikle büyük varlıklar, küçük varlıklar, işte onların bir aradaki uyumu, onların şu anda işte birbirleriyle olan halihazırda kurulamamış ilişkilerini tesis etmek. Önümüzde gelen dönemde işte Web 2.0, Web 3.0 bütün buralarda bunlar nasıl değişecek, nasıl gelişecek? Aslında bütün bu bağlantıları kurmak için de aslında bu hep bir araya geldik ve tahmin ediyorum buradan hani deneysel olarak başladığımız bu yolda özellikle bu yeni medya üzerinden işte BTC Haber TV üzerinden de bence çeşitlemeler ve böyle çok daha zenginleşen, giderek kendi kıvamını bulan ve ilerleyen de bir konsept ortaya çıkartacağız. Tabii buradaki en büyük rolde, sorumluluk da senin Başak Burcu. O yüzden belki sana şeyi sormam lazım. Hani gerçekten biz Eray'la konuşurken ya ekosistem deyince kim aklına geliyor dediğimizde Başak Burcu Yiğit dedik. Başak Burcu Yiğit mesela kripto para ekosistemini nasıl tanıyor? Yani neler var mesela senin şeyinde? Çünkü senin acayip bir network'ün var. Bu network'ün içinde her yani irili ufaklı
bu ekosistemin her oyuncusuyla bir aradasın sen. Evet. Onlarla beraber bir şeyler düzenliyorsun. Kimi zaman onları bir araya getiriyorsun. O anlamda ne ifade ediyor sana kripto para ekosistemi? Aslında bu kadar ekosistemin ortasında olmamız sebebi büyük ihtimalle İstanbul Blockchain Women derneğimiz. Bir derneğin görevlerinden bir tanesi yine paydaşları bir araya getirmek, onlara network imkanı sağlamak. Biz de dernek olarak dediğiniz gibi elimizden geldiğince her alanda insanlara yardım etmek istiyoruz. Bunlar öğrenciler, yatırımcılar, NFT ile beraber sanatçılar, girişimciler, profesyoneller farklı alanlarda. Çünkü zaten blockchain yapısı itibariyle multidisipliner bir konu. Bu yüzden de birçok alana değinmesi gerekiyor. Avukatlarla beraber de çalışıyoruz. Yazılımcılarla beraber de çalışıyoruz. Bundan dolayı ben de mümkün olduğunca her alana ben ve derneğimiz adına diyeyim her alana hitap etmeye çalışıyoruz. İçerik üretiyoruz veya birbirleriyle tanıştırıyoruz. Benim için de ekosistem kripto para veya blockchain endüstrisinde bu demek. Multidisipliner olduğu için her alandan profesyonellerin ve girişimcilerin katılacağı bir habitat. Senin bu multidisipliner karakterin de aslında buna çok uygun. Çünkü sende mesela şey var. Avukatını da tanıyorsun, sanatçısını da, yazılımcısını da, işte iş insanını da, bütün bunları aslında bir araya getirebilme potansiyelin de yüksek olduğu için muhtemelen önümüzdeki programlarda da bunun şeylerini göreceğiz. İzlerini, yansımalarını, iz düşümlerini göreceğiz. Belki bir de hani şöyle bir açılım yapmak lazım. Şimdi kripto para ekosistemi deyince herkesin aklına hemen işte kripto para alım satım platformları ya da işte borsalar geliyor. Aslında o borsaların kendisi de zaten inanılmaz bir ekosistem. Yani kendi başlarına bir ekosistem. İçlerinde işte yazılımcılar var, işte iş geliştiriciler, iletişimciler, hukukçular, işte farklı farklı alanlardan birçok disiplinden insan var. Ama bir yandan da onların da iş yaptığı işte cüzdan sağlayıcılar, token geliştiricileri, işte çeşitli blockchain projeleri, bir sürü şey var. İrili ufaklı. Orada işte varlık var diyelim. Evet. Organizasyon var, topluluk var. İşte yatırımcılar bir tarafta. Bütün bunların etrafında tabii hani hep herkes şeyleri görüyor. Bu alım satım platformlarını görüyor ama mesela bugün baktığımızda işte mesela bir Ethereum'un kendisi, blok zincirin kendisi bile bir ekosistem. Nasıl bir ekosistem? Üzerinde binlerce merkezsiz uygulama koşuyor. Tabii. Ve bunların her biri Ethereum'un blok zincirinin yazılımına bakarak oradan kendi akıllı sözleşmelerini yayınlıyorlar ve oradan milyarlarca dolara ulaşan büyüklüklerle ortaya çıkıyorlar. Onların işte cüzdan geliştiricileri var. İşte onların listelendikleri şeyler var. Kripto para platformları var. İletişimcileri var. İşte şeyleri var. Kullanıcı deneyimcileri var. Var da var yani. Baktığımız zaman işte senin de söylediğin gibi şimdi bu Metaverse dönemi geldiğinde NFT'si var. DeFi'yi var. Metaverse'ü var. Hepsi o kadar mesela fan token'lar var. Fan token'lar bir anda spor camiasını da bunun içine katıyor. Evet. İşte kültür sanat camiasını sen söyledin zaten. Öyle bir genişliğe ulaşıyor ki bu. O genişlik üzerinden hani bizim aklımızın, hayalimizin bile tahayyül etmeyeceği şu anda kimler çıkacak kim bilir. İşte o yüzden de bu genişlik, bu derinlik de hepimizin hoşuna gidiyor değil mi? Evet. Aslında şunu soracaktım size, onun da cevabını vermiş oldunuz biraz olsun. Blockchain için ekosistem ne demek? Blockchain endüstrisi için ne demek? Ne kadar önemli? Yani çok önemli. Biz biliyoruz tabii ki işin içinde olanları olarak. Ama başkalarına da bunu nasıl anlatırız? Bu programla anlatırız aslında. Görmediğimiz ama çok gerekli olan ne kadar çok oyuncu var. Ve evet, ekosistem olmadan buradaki iş modellerinin büyüyemeyeceğini belki anlatabiliriz. Harika bir konuya değindin. Hani bu anlattıklarımızın yanı sıra bir de şu anda hani bu ekosistemin karşısında gibi görünen ama hani yakın ve uzun vadede orta ve uzun vadede aslında bu ekosistemin içine doğru evrilecek. Şimdi geleneksel finans oyuncuları, işte kültür sanat endüstrisi, spor endüstrisinin daha hani şu andaki en baştaki öncüleri var. Ama bunların hemen hepsi aslında bunun içine dahil olacaklar.
Dünyanın birçok yerinde bunu görüyoruz. Kişiler işte ne bileyim şu anda hani mesela sosyal medyada fenomen dediğimiz insanlar, bunların bir kısmı sadece kripto para alanında var ama işte mesela NFT fenomeni diye bir takım insanlar çıkacak ya da Metaverse fenomeni diye. Evet, yeni meslekler türüyor zaten. Kesinlikle öyle. İşte hani her zaman tartışıyoruz ediyoruz. Şimdi burada işte mesela NFT'lerin satışından aslında bakarsanız onların fiziksel dünyadaki iz düşümleri var. Mesela NFT'yi eğer kültür sanat alanında alırsak şu anda o galerilerde o sanat eserlerini tanıtımını yapan, pazarlayan simsar dediğimiz kişiler aslında uzun vadede NFT simsarlığına başlayacaklar. Evet. Dolayısıyla işte onların ticaretine başlayacaklar. Onların alım satımında aracılar olacak. İşte mesela Sotheby's ya da Christie's gibi müzayede evleri bir araya gelecekler. Kültür sanat blok zincirleri yapacaklar. İşte orada gerek fiziksel tabloların gerek dijital sanat eserlerinin kayıtları tutulacak ve oradaki orijinallik kanıtları aslında o küresel blok zincirleri üzerinden gidecek. Bunların hepsinin aslında burada nasıl yaşadığını, nasıl işlediğini gösterebilmek için de aslında böyle bir aslında bilgilendirici konsepte ihtiyaç var. Tabii bizim amacımız bilgilendirmek, zihin açmak, ilham vermek. Özellikle işte buradaki konuklar da o anlamda şey yapacak. Bir de tabii işin yatırım boyutu var. Evet. Şimdi şu anda mesela kripto para özellikle piyasalarında işte böyle biraz ayı dönemine girdiğimiz, düşüşler yaşadığımız dönemde aslında bir yandan da geçtiğimiz dönemlerde yüksek hacimlerde paralar kazanmış ya da piyasadan para toplamış ve bunu aslında şimdi bu ekosistemi geliştirmek için kullanmak isteyen de bir takım yerler var. İşte çeşitli kripto paraların işte vakıfları var. Fonları var. Çeşitli yine melek yatırımcılar var. Yine geleneksel piyasadan gelip artık bu piyasaya yatırım yapmaya karar veren bir takım yatırım şirketleri var. Bütün bunların hepsi de aslında bu ekosistemdeki girişimcileri, öğrencileri, işte bu İstanbul Blockchain gibi sivil toplum oluşumlarını desteklemek için de aslında onların ayırdıkları fonlar üzerinden de aslında nasıl bu işin işlediğinin de öğrenilmesine ihtiyaç var. Evet. Dolayısıyla işte onların hepsinin aslında bu programda yer bulmasını, sahne bulmasını ve o anlamda da kendi seslerini bütün dünyaya duyurmaları. Hani bizim Türkiye'de şey vardır ya, 70 milyon sesimizi duysun falan diye. Hani 70 milyon olmasa bile sadece duyanlar bile bence yeterli. Ya öyle bir durumdayız ki yatırımcı proje arıyor, proje yatırımcı arıyor. Bunlar bir araya gelmiyorlar. Veya işte yeni profesyoneller iş arıyor. İşverenler çalıştıracak birilerini arıyor. Onlar da bir araya gelmiyor. Aynen. Tabii belki o kadar detaya inemeyiz ama dediğiniz gibi hani gücümüz yettiğince insanları bu programda seslerini duymaları için destek olalım, bir araya getirelim bizim de derdimiz. Bir derdimiz daha aslında, onu söylüyordum. Türkiye'de 10 milyondan fazla kripto para kullanıcısı var ve Türkiye'de çok büyük bir ekosistem var aslında kripto ile alakalı, blockchain ile alakalı. Yabancı yatırımcının da çok iştahı kabarıyor bu duruma. Fakat bilmiyorlar çünkü Türkiye kapalı bir ekosistem. Bu kapalı ekosistemi dünyaya açabilmek için, biraz buradaki oyuncuların sesini duyurabilmek için de biz Türkçe yayınlarımıza da altyazı ekleyeceğiz ve hani oralarda da sesimizi duyurmayı hedeflemiş olacağız. Ondan da bahsedeyim. Orada orada bir de şu da var. Şimdi mesela yurt dışından araştırmalarda hep bu rakamlar çıkınca, geçenlerde bir araştırma çıktı işte. Türkiye'de her 100 kişiden 25 kişi kripto paraya yatırım yapmış, şeyde birinci falan diye. Çok eski araştırmaydı o. Evet. Ne kadar güvenilir, ne kadar güvenilmez o da tartışılır. Ama bu şunu gösteriyor. Bu araştırmalar hani geçmişte ben de çok eleştirdim. Bir kısmı aslında doğru örneklem üzerinden yapılmıyor ama şuna yarıyor. Türkiye'nin bir şekilde bu ekosistemle ilgili bir takım hani stratejileri, politikaları olan kurumlara, kuruluşlara ya da yatırımcılara, girişimcilere bir anda cazip bir yer olarak görünmesini sağlıyor. Onlar da burada seslerini duyurmak için aslında bir mecraya ihtiyaçları var. Ve onlar da aslında
Mesela işte diyelim bir yatırımcı geliyor. Diyor ki buradaki ekosisteme şu kadar para harcayacağım. Nasıl başvuracağını, hangi kriterleri olduğunu, nasıl işte aslında neyi seçtiğini, neyi seçmeyeceğini anlatacak da bir şeye ihtiyacı var. Bir mecraya, bir bilgilendirmeye ihtiyacı var. İşte oraların adresinin de burası olmasını istiyoruz aslında. Evet, arşiv niteliğinde bir seri olacak bu. Her alana değindiğimiz özetle. Peki hocam siz bu ekosisteme nasıl düştünüz? Onu konuşalım. Ben buraya nasıl düştüm? Şöyle 2012 yılında işte sağ olsun işte kripto veterandan arkadaşım, üniversiteden sınıf arkadaşım Cemil Şinazi Türün ilk işte yeni Bitcoin diye bir şey çıkmış aman bir bak dedi. Kaç yılında dediniz? 2012'nin sonuydu. Sonra ben baktım tabii. Bir baktım Silk Road işte böyle uyuşturucu falan filan aman dedim ben boş ver şey yapayım falan. Sonra işte 3 ay sonra Cemil'le karşılaştık. Cemil bana dedi ki baktın mı? Baktım dedim ne yapacağız uyuşturucu işlemi yapacağız falan. Ondan sonra Cemil dedi ki yok abi dedi sen anlamamışsın olayı. Ben sana dedi Satoshi'nin makalesini göndereyim de sen dedi onu bir oku. Biraz da bir şeyler anlattı falan. Ben o zaman blockchain'i keşfettim. Hani Bitcoin'e değil blockchain'e odaklandım. Öyle diyeyim. Tarihte ilk ve son kez. Ondan sonra tabii blok zincirin işleyişi ve hani dünyayı götüreceği yeri görünce fikrim değişti. Hani herkes önce bunu reddeder sonra bir aydınlanma yaşar ya. Benim o 3 ay sürdü işte. Ondan sonra aydınlanma yaşadıktan sonra onu hiç bırakmadım. Ve hep bu ekosisteme düşmüş şekilde kalmayı tercih ettim. Çok da keyifli. İşte mesela seninle tanışmamı sağlayan bir ekosistem bu. Evet, Dolayısıyla hani en azından bunun için bile minnettarım bu ekosisteme. Çok teşekkür ederim hocam. Her zamanki gibi çok naziksiniz ve beni utandırıyorsunuz. Ben de aynı şekilde 2017 yılında düştüm. İlk Bitcoin hype'ında. Ama birisi bana 2012'de Bitcoin'den bahsetmiş olsaydı kesin hani inanırdım o zaman da öyle söyleyeyim. Şanssızlık yani. 2017 ilk hype'da ben öğrendim. Sonra bütün kariyerimi değiştirdim. Belki de söylediğiniz hani o multidisipliner olmam o değişimden geliyor. Çünkü ben bundan önce çok farklı alanlarda, üniversitede araştırıcı olarak sürdürülebilirlikle alakalı çalışıyordum. Sonra teknolojiye evirdim. Çünkü geleceğin bu olduğunu o zaman gördük ve hani bütün iş yapış şekilleri değişecek blockchain teknolojisiyle vesaire o klişe laflar o zaman çok kullanılıyordu. Şu an tam olarak o günleri yaşıyoruz aslında. Her şey değişiyor. Yani sanatın da değiştiğini gördük. Daha neler olacak. Hala çok heyecanlıyım yani işin içine girdiğim günden beri hiç heyecanımı kaybetmedim. Çok severek çalışıyorum bu alanda. Ben de sizin gibi çok değerli insanlarla tanışıyorum. Müthiş, çok şanslıyız ama hala çok fırsat var burada. Evet. Gençlere de mesajımızı verelim. Hala fırsat var. Hala çok da yol kat etmiş değiliz ekosistem olarak. Siz de geç olmadan artık bu konuda pozisyonunuzu alın diyelim. Belki orada şunu da söyleyebiliriz Başak Burcu. Şimdi gençlerin çoğu kripto para deyince ekosistemi değil piyasayı anlıyorlar. Yani çoğu işte nedir? İşte şuradan bir şey alayım. Ondan sonra 1'e aldığım şeyi 100'e satayım. Dolayısıyla işte $1000 varsa 100.000 olsun gibi bir hani böyle kestirmeci. Doğrudan hani bu işten bu şekilde para kazanıp ondan sonra ben zengin oldum zaten hiçbir şeye ihtiyacım yok falan diye düşünüyorlar. Ama özellikle gençler için şunu söylemek lazım. Eğer piyasaya değil ekosisteme odaklanırsanız burada hem çıkan yeni meslek biçimleri hem de buradaki şu anda insan kaynağının azlığı nedeniyle bu alanda kendini biraz yetiştirmiş, bu ekosistem içinde pratik olarak pişirmiş insanların da inanılmaz derecede yeri, statüsü, maddi şeyleri, olanakları ve hani kendi kariyerlerini buradan yapılandırma imkanları çok artıyor. Sen buradaki önemli örneklerden birisin. Yani hani hem akademik hem profesyonel kariyerini de aslında geride bırakarak ya da oradan biçimleyerek, evrilterek geldin buraya ve şu anda da hala heyecanını koruyorsun. Uzun yıllar da koruyacaksın bence. Ama özellikle bir rol model olarak gençlere bunu hani kestirmeci yoldan değil, hani daha uzun zahmetli ama emeğe dayalı ama o emeğin de karşılığını gerçekten aldığınız bir dünyayı tanımlamak lazım. İşte o emeğin karşılığını kestirmeden aldığınız yer belki piyasa olabilir ama o emeğin karşılığını binbir zahmetle ama
parayı değil, bilgiyi biriktirerek. Ama ondan sonra o bilginin karşılığında da parayı da onun beraberinde alarak daha sağlam adımlarla ilerlediğiniz bir yol olduğunu da yeniden tanımlayalım ekosistemin. Evet, emeksiz yemek olmaz. Bu artık eski kafaları bırakalım. Hızlıdan, kolaydan para kazanıp zengin olma. Olabilir tabii ama yani çok daha zor artık her şey eskisine nazaran. Bir kere çok fazla yarış var. Evet. Bunların arasından sıyrılmak için yeni teknolojileri bilmek şart. Şart Evet. yani. Ne yaparsanız yapın, hangi alanda olursanız olun bunları bilmek zorundasınız deyip ben gücüm yettikçe, sesim yettikçe gençlere yardımcı olmak istiyorum. Programın konusu değildi ama yine de mesajımızı verdik. Demişken ben bu soruyu her konuğuma sormak istiyorum. Zorla az önce hocama da bu programın konsepti olarak ikna ettim. Başarı nedir diye soracağım hocam size. Evet, başarı bir defa emeğinin karşılık görmesi demek bence. Yani bu emek zihin emeği olabilir, kol gücü olabilir. Ama bunun karşılığını hak ettiğini düşünmek bence başarı. Ben bunu hak ettim diyebilmek. Şimdi o hak ettim diyebilmek insana sadece maddi değil, manevi de bir şey veriyor, haz veriyor. Yani mesela bazen şöyle bir şey oluyor. İşte bir ne bileyim bir yerden para geliyor mesela. Tamam. Hiç beklemediğim bir yerden para geliyor mesela. Böyle bir şey olmuştu bende. 2 sene önce falan bir yerde çalışmıştım. Yani bir danışmanlık vermiştim. Fakat parayı ödemediler. Ben de çok üzerine düşmedim falan. Yani bir iki istedim falan. Sonra 2 sene sonra o şey geldi. Dediler ki ya biz bunu geciktirdik ama işte biraz faiziyle şununla bununla şey yapayım. Dolar olarak vermişlerdi. Şimdi doların da değeri o kadar arttı ki bir anda para bana fazla geldi. Bu sefer dedim ki ya acaba ben bunu bu kadar hak ettim mi hak etmedim mi falan. Sonra gittim onun yarısını Balat'ta bir şeye bağışladım. Böyle bir arkadaşım vardı. Orada da şunu yaptı. Onu gözledik. Onu anlatayım. Bir fırında oturduk. Askıda ekmek şeyi yaptık. Evet. Dedik ki her gelene şey ver. Sonra işte neyse o para bir şekilde şey oldu. Ne derler? Böyle geldi insanlar böyle geldi. Aldılar falan. En sonunda fırıncı dedi ki bitti. Şey bitti, para bitti. Şimdi dedi ki sonra gelen alamazsın. Oradan kalktık arkadaşım dedik hayır bitmedi biz ekliyoruz. Üstüne daha da koyduk daha da devam ettik. Çünkü şimdi hani eskilerin bir tabiri vardır. Onun bir bereketi vardır. İşte hak etmek o bereketi elde edip tekrar onunla o hazla yeni güne devam edebilmek, yeni bir motivasyonla devam edebilmek bence işte başarının en azından benim için hedef ve o hedefe ulaşma onu başarı olarak tanımlamanın karşılığı bu. Hedefe ulaşıp karşılığını almak, bu karşılığı da hak etmek diye özetliyorum. Peki bunları sonra derleyeceğim. Bütün davetlilerimden alıp başarı nedir diye. Çünkü kendim çok sorguluyorum bunu. Başarı nedir? Benim de bir fikrim var ama ben en son söyleyeceğim belki. Peki. Peki 100 BTC versem size. Bunu girişim sermayesi olarak mı kullanırsınız yoksa çatır çatır harcar mısınız? Valla benim yaş 57'ye geldiği için direkt çatır çatır harcarım herhalde. Ama Hocam nereye gidiyoruz? vallahi Ben de nereye gelirim. istersen 100 BTC kaç para yapıyor? Epey 1 milyon yapıyormuş. Şöyle aslında tabii yani gerçekten hani özellikle gençlere tabii ki girişim sermayesi olarak kullanmalarını tavsiye ederim. Hani her ne kadar ben çatır çatır yemeyi düşünsem de ama hani o önemli olan şey bu 100 BTC'yi mesela 200 BTC yapabilecek bir girişim kurmak mesela. Bu önemli şey olabilir. Ama siz harcarım diyorsunuz sonra. Vallahi işte 200 BTC olduğunu harcarım diyeyim o zaman daha çatır çatır harcarım diyeyim. Peki son olarak sana şeyi sorayım. Ben de sana sorayım çünkü öbürleri nasıl olsa soramayacağım. Ben bu hakkımı kullanayım. Sen ne yapardın? Ben yarısını yatırır, yarısını girişim sermayesi olarak kullanırdım. Muhtemelen yine kendi sektörümde yatırımlar yapardım. Ben de yarısını çatır çatır yerdim. O zaman yarısı piyasa yarısı ekosisteme gitti ha? Ama geçen Cem Yılmaz'ın bir şeyine denk geldim, şovundan bir kesitine.
parayı harcayabilmek de bir beceri yani. O da bir sanat. Onu Tabii. doğru şekilde harcardım diye düşünüyorum. Ben bu konuda çok yetenekliyim. O da bir ekosistem sonuçta. Piyasada yaptığın harcama da bir ekosistemi Tabii. aslında ayakta tutuyor. Bir çarkı ayakta tuttuğu için bence önemli. Tabii. Her iki yönden de ekosistemi desteklemiş oluyorsun. Kesinlikle. En kötüsü tutmak bence. Tabii. Yani tutmadığımız sürece girişime yatırabiliriz veya kendimiz için harcayabiliriz. Parayı dolaşımda tuttuğumuz sürece hiç sorun yok. Bir de kısa kısa sorularım var. Tamam. Birer seçim yapmanızı rica edeceğim. Sonra da programımızı bitirelim. Trade mi hodl mu? Hodl, Ethereum mu Bitcoin mi? Bitcoin, Startup mı kurumsal mı? startup. Fiziksel mi Metaverse mü? Gönlüm fizikselden yana ama aklım metaverse diyor. Peki. Piyasa mı ekosistem mi? Ekosistem. Proof of work mi Proof of stake mi? Bu da zor bir soru ama hani orada Bitcoin dediğime göre proof of stake diyeyim de biraz Ethereum'cuların da Ayıp gönlünü olmasın. kırmayayım. Peki office mi remote mu? Hibrit. Süper. Çok teşekkürler hocam. İyi ki geldiniz. Belki başka yayınlarda da beraber oluruz tekrar. Ama ben program kapanmadan sana bir soruyu mutlaka sormak istiyorum. Tabii. Sen ekosistemde şu anda ne yapıyorsun ve neler yapmayı düşünüyorsun? Hocam iyi ki sordunuz. Bunu bana başkası sormayacaktı çünkü ben hep soracaktım. Ben de dediğim gibi 2017'de girdim ekosisteme. Sonra bütün kariyerimi değiştirdim bunun için ve 2018'de İstanbul Blockchain Women'ı kurduk. Ebru Güven'le beraber ve diğer değerli yönetim kurulu üyelerimizle. Bunun dışında farklı startuplarda rol aldım. Şimdi İlk defa çok kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Ülke lideriyim. Büyümeden sorumluyum burada. İsmi de Whalefin. Programımızın da sponsoru. Ember Group tarafından aslında desteklenen bir product Whalefin. Ember Group'ta 3 milyar dolar değerlemeden B serisinde 200 milyon dolar yatırım almış çok büyük bir şirket, çok büyük yatırımcılar tarafından desteklendi. Aslında traditional finance background'undan geliyor co-founder'lar. Hepsi eski Wall Street'li, Goldman Sachs'lı. Bunu biraz kripto dünyasına, o eski background'larını kripto dünyasına getirmeye çalışıyorlar. Ember Group olarak aslında daha çok asset management yapıyorlardı ama Whalefin product'ıyla biraz son kullanıcıya odaklanan bir ürün çıkarmış oldular ve bu backgroundlarından dolayı her şeyi daha regülasyona uygun şekilde gittikleri her ülkede yapmaya çalışıyorlar. Tabii Türkiye'de şu an regülasyon olmadığı için böyle bir çalışma yok fakat olduğu anda bu regülasyonun gerekliliklerini yerine getirecek bir proje. Onun dışında da bütün kullanıcıların asetleri hacklenmeye veya çalınmaya dair sigortalı Whalefin product'ında. Ekosistemin önemli bir oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Evet, çok büyük bir oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Türkiye'de de yeni başlıyor. Sevgili seyircilerimizin de ilgilerine sunuyorum. Umarım denerler ürünümüzü. Ve programı artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem böyle bir fikre initiate ettiğiniz için, bunu desteklediğiniz için, hem geldiğiniz için, vaktiniz için. Sonraki programlarda da umarım görüşürüz. Whalefin sponsorluğunda sunmuş olduğumuz programımız BTC Haber TV'de devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.